bir eğitimin herkes için hepimiz aynı beden tişört giymiyoruz. Dolayısıyla aynı eğitimi de zaten alamayız. Yani basiti bu. Herkes aynı değil. Aynı eğitimi herkes aynı şekilde kavrayamaz, alamaz. Kendinde o değişikliği yapamaz. Dolayısıyla bizim aslında farkımız da şuydu bakış açısı olarak. Yaklaşımımız eğitimi kişiselleştirme. Yani. Merhaba, ben Serhat Oypan. Bugünkü konuğum eğitim konusunda kendini geliştirmiş, Deep Insula'nın da kurucu ortağı arkadaşım Tuğçe. Hoş geldin. Nasılsın Tuğçe? Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sen nasılsın? İyi, biraz heyecanlı görünüyorsun sanki. Öyle, evet. Yani her işin başında biraz heyecan oluyor. Yavaş yavaş geçer diye umut ediyorum. Peki merak ettiğim bir şey birazcık böyle sıkıştırayım seni hazır bulmuşken. Kızardığında da kıyafetin aynı rengi bürünecek misin? Göreceksin onu. Birkaç dakika sonra görürsün diye tahmin ediyorum. İyi, güzel. Şimdi öncelikle hoş geldin. Teşekkür ederim. Biz seninle ne zamandır tanışıyoruz, muhabbet ediyoruz. Hatta Efe üzerinden tanışıyoruz. Bir sürü şeyimiz var. Sana bir sürü sorum olacak ama öncesinde merak ettiğim bir konu var. Bu mükemmeliyetçi takıntılığın nedir? Yukarıda fotoğrafta da birazcık yakaladık da. Evet, yani doğuştan gelen bir şey diye tahmin ediyorum. Yani gittikçe elimle etmeye çalışıyorum. Yani kendime birazcık daha hata yapma payı vermeye çalışıyorum ama var. Yani. Zor mu? Çok zor. Çok. Yani şöyle güzel yanları da var. İnsanın sürekli gelişmesini sağlıyor aslında. Ama bir yandan da eğer yani bir şey yapmaya engel oluyorsa, bir aksiyon almaya engel oluyorsa o korkunç bir şey. Yani çünkü durup kalıyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz, adım atamıyorsunuz. O seviyedeyse çok kötü. Geçen gün de konuştuk. Hani bazen hatta ben bu sabah okudum galiba bir tane mükemmeliyetçilikle ilgili bir kitap ve insanların aslında böyle nasıl diyeyim iş dünyasında çalışıyorsun ve birçok konuda başarılısın ama trend değişiyor ve sen o trendi yakalayamıyorsun ama hala mükemmel gözükmen o gardın var ya onu bırakmamak için hala orada böyle debeleniyorsun. Aslında bu çok işkence noktasına gelebiliyor. Dolayısıyla da iyi, hatta seninle geçen konuştuk ya iş görüşmesinde en iyi yönünüz nedir? Evet. Yani en iyi değil, en olumsuz gibi mesela çok mükemmelliyetçiyim diye anlatıyorlar yani onu. Evet yani o kadar hani en olumsuz vazgeçmek istediğiniz yönünüz ne? Çok mükemmelliyetçiyim, onu bırakmaya çalışıyorum yani tarzında beni işe bir alırsanız şey yani. yandınız. Evet gibi. Alt detay bu. Ya şimdi biz seninle tabii tanışıyoruz ediyoruz ama bir tane sorum olacak. Kimdir Tuğçe? Neler yapar? Bir anlatır mısın? Ne yapıyorsun bugüne kadar? Neler yaptın? Yani Deep Insula'dan başlayayım, sondan gideyim istersen. Tamam, nasıl istersen. Deep Insula Kurumsal Verimlilik Çözümleri firmasının kurucu ortağıyım. 2019 yılında kurulmuş bir şirketiz biz. Kişisel gelişim ve eğitim sektörüne, kurumsal eğitim sektörüne farklı bir bakış açısı getirme üzerine aslında yola çıktık. Türkiye'de olmayan bir dünyaca ünlü bir metodolojinin de aynı zamanda tek temsilcisiyiz. Bahsetmiştim sana da Getting Things'den. Onun dışında hatta da kitabı var. Burada da önümüzde duruyor. Buradan bakabilirsiniz. Linkini bırakırız zaten. Bunu anlatacaksın zaten birazdan. Bir sürü sorum da olacak. Yaptığınız işi de merak ediyorum ama sen bir devam et. Evet, aynı zamanda da uluslararası alanda da yani birçok ülkede var olan 40 senelik bir tecrübesi olan Door International firmasının da ortağıyız, aynı zamanda iş ortağıyız. Dolayısıyla bütün dünyada çok iş ortaklarımız var ve bütün eğitimlerimizi birlikte tasarlıyoruz, yapıyoruz. Böyle bir firmayız. Eğitim zor değil mi ya Türkiye'de? Çok zor, çok. Onu anlatırım. Onun zaman onu dertleşeceğiz zaten. Seninle hep konuşurken şeyi yakalıyoruz zaten. Hani şimdi bizim bu taraf podcast tarafı daha böyle rahat rahat yaptığımız bir şey ama sizin bu işiniz ya çok daha zorluklarla yüz yüze geliyorsunuz muhtemelen. Bana bu çok garip geldi. Aslında o yüzden çok güzel bir konu oldu. Hani hayatlarımız çok paralel eğitim tarafında ama siz bayağı eğitmensiniz. Ben burada geyik takılıyorum. Yok estağfurullah. Yani senin zaten biliyorum hani çok fazla kitap okuyorsun kendini geliştirmek adına. O yüzden de zaten çok fikirlerimizi paylaşmamız çok verimli oluyor. Yani şöyle biz eğitimlerde yaşadığımız şeyleri yazmaya kalksak gerçekten bir kitap olur. Yani o kadar değişik şeylerle karşılaşıyoruz ki katılımcılarla yaşadıklarımız, bizim tecrübe ettiğimiz şeyler bir kitap da oradan çıkar. Belki oradan bir podcast serisi yaparız. Kesinlikle, o daha kesinlikle. güzel olur. Belki katılımcıları çağırırız, onlar anlatırlar işte şunu yaşamıştık, bunu yaşamıştık.
O güzel çok, ama zor. Çok eğleniriz. Zor bir kesim. Ya şimdi sana şeyi soracağım. Deepin, yani sizin şimdi bu şirketiniz sanırım 3 yılı buldu değil mi? Evet. Yani bir girişim olarak girdiniz. Bu çok güzel bir şey. Öncesinde ne yapıyordunuz da bu fikir nereden evrildi? Neden eğitim? Yani şimdi baktığında Türkiye'de zor bir şey. Çünkü bu coğrafyada çok fazla kitap okunuyor ama bizim istediğimiz kıvamda değil ve siz aslında hep anlatıyorsun ya bana, eğitim verirken nelerle uğraşıyoruz vesaire Evet, gibi. evet. Dolayısıyla da aslında zor bir alan. Nasıl evrildiniz buraya gelmeye? Nereden karar verdiniz? Yani bir önceki çalıştığım şirketten ele alalım. Biz palet kiralama şirketinde çalışıyorduk. Bu arada Efe'yi zaten biliyorsun. Efe de yine kurucu ortaklarımızdan bir tanesi. 2 kişiyiz zaten. Hepi topu. Öyle söyleyeyim. Birimiz CMO. Aynen öyle. Şimdi birlikte çalıştığımız firmada ben müşteri ilişkileri tarafında hem müşteri yönetimi yapıp işte 6 sene çalıştım. Sonrasında operasyona liderlik ettim. 200 müşterinin operasyonuna. Efe de orada satış müdürü olarak çalışıyordu. Bizim yola çıkışımız tabii hani kurumsal hayatı biliyorsunuz. Çok yoğun ve gerçekten işini hakkıyla yapan insanlar için yani özel hayat, iş hayat dengesi asla yok. Benim yoktu. Yani sonlara geldiğimizde artık ben sabah 8 akşam 8 çalışıyordum. Şirkete giren merhaba Tuğçe diyordu. Çıkarken yine Tuğçe. Yine sabah gelen ben oradayım. Demirbaş gibi. O yoğunluk içerisinde aslında ben kendimi kaybetmiştim. Yani artık hafta sonlarında çalışıyordum. Telefonlarım çalıyor. Biraz da sürekli olan bir iş. FMCG sektörüne hizmet veriyorsunuz. Dolayısıyla o kaybolmuşluktan nasıl çıkarımı araştırırken kendimi geliştirmeyi de seven bir insanım işte. Getting Things Done kitabıyla tanıştım. Onu okurken bir yandan kendimi böyle geliştirmeye çalışıyorum. Birazcık daha kendime vakit ayırmaya çalışıyorum. Tabii bu esnada da biz aslında Efe ile sanki hiç fazla işimiz yokmuş gibi bir de inovasyon projesi yapıyoruz. Onu soracaktım zaten. O benim şeyim. Orada çok güzel bir hikaye var. Evet. Hani sen anlatmıştı. Efe de bana anlatmıştı. Başlıyorsunuz da sen anlat. Ben şimdi girmeyeyim, hikayesi çok güzel yani, aslında. Bir inovasyon kulübü mü diyelim. Hani üniversitelerde olur ya öyle bir kulüp kuruldu diyelim. Bir proje yapalım diye. 3 kişiydik. Efe ve bir arkadaşımız daha vardı. Şimdi biz tabii ne yapalım hani bir yenilik getirelim. Efe'nin de yazılım mühendisliği altyapısı olduğu için. Şimdi işi biraz anlatmak lazım. Biraz uzak olabilirsiniz o sektöre. Ahşap paletleri kiralama işi yapıyor aslında bu firma. Unilever, P&G gibi, Hayat Kimya gibi böyle çok büyük firmalara siz boş olarak veriyorsunuz paletleri, ürünleri üzerlerine koyuyorlar ve piyasaya dağıtıyorlar. Sonrasında da o paletleri tekrar topluyorsunuz. Yani bir havuzlama sistemi gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla paleti takip etmeniz lazım. An ve an nereye gittiğini. Çok da masraflı da bir şey. Öyle ahşap palet diyeyim hani ahşap deyip geçmeyin. Yani yurt dışından geliyor parçaları ve burada birleştiriliyor servis merkezlerinde. Bu takibi yapabilmek için, o kaybı önleyebilmek için biz dedik ki bir yazılım yapalım, bir proje gerçekleştirelim. Nereye gidiyor paletler takip edelim ve kaybı önleyelim. Bir Türkiye haritası düşünün, ısı haritası gibi paletler nerede? Onu yansıtan bir canlı bir sistem olacak. Biz 2 sene çalıştık bu proje için. Yani ben diyorum ya zaten sabah 8 akşam 8 çıkıyorum. Özel hayat diye bir şeyim yok. Bir de hafta sonları işte outsource bir yazılım firmasıyla çalışıyoruz ki bu yazılımı oturtalım. Gece gündüz 2 sene boyunca çalıştık. Ortaya bence müthiş bir proje çıktı. Ama hatta yani benim dışımda da herkes aslında çoğu insan aynı şeyi düşünüyor ama hatta firmanın İspanya'daki oralara çok girmeyelim. İspanya'daki aynı firmanın İspanya ofisinden yani bir talep geldi. Bu projeyi biz alabilir miyiz? Biz de kullanmak istiyoruz diye. Aynı şeyden müzdaripler çünkü paletlerin kaybolmasından. Ama Türkiye'de o şeyi yaratamadık biz şirkette. O sükseyi öyle söyleyeyim yani. Şimdi o isim kadar vermek da istemiyorum. Yani işte yönetim mi diyelim öyle diyelim. Öyle olunca tabii biz dedik ki ya bu kadar uğraşıyoruz, bir şey çıkartıyoruz ortaya. Güzel de bir iş. Yararlı, faydalı, bir yenilik yani bir çağ atlamak gibi bir şey. Ama o karşılığı göremeyince dedik ki ya biz bu işi başka kendimiz şey yaparız lazım, yani kendimiz başka bir şey yapabiliriz. Kısmıyla da birazcık bağdaştı yani 2 tarafı var aslında işte kurumsal hayatın o
hengamesi, iş özel yaşam dengesinin birbirinden kopmasıyla birazcık daha böyle o girişimcilik ruhunun bir noktadan sonra her kurumsal hayatta çalışan insan gibi evet onun ortaya çıkmasıyla böyle bir yola girdik. Bu kadar yoğun hayatında aslında bir de şu var. Sen bir ada kızısın aslında. Adada yaşıyorsun. Evet. Peki hem sabah 8 hem akşam 8 ve ada hayatıyla nasıl özdeşleşiyor? Çok zor değil mi? Herkes bana onu soruyor zaten. Yani ben şirkete başlamadan önce benim dedikodum geçiyormuş. İşte adadan bir kız geliyor. Haberiniz var mı falan diye. Halbuki benim için çok normal bir şey. Yani sadece biraz erken kalkıyorum. 6 motoruna biniyorum sabahları. İstanbul trafiğini zaten bilirsiniz. Nerede çalışıyorsa. Önceden Kavacık'taydı. Yani neredeyse bir köprü geçiyormuşum gibi trafiği çekiyordum. Ama köprüyü geçmiyordum. Evet. Öyle bir zaman. Ya peki acaba o bir hayatını dengeleyen nokta mıydı? Yani iş hayatındaki o yoğunluk adaya gidince acaba seni tam tersi şekilde nötrlüyor muydu? Yani o aldığın bütün negatifliği falan filan acaba o taraf mı törpülüyor? Yani şöyle bir kere ada hayatı yani Burgaz adalıyım onu da söyleyeyim üstüne basılsa en güzel adadır. Reklam yapayım. Yani İstanbul'a bu kadar yakın olup aynı zamanda bu kadar uzaklaşabileceğim tek yer. Başka bir yer hayal edemiyorum. Seninle yani konuşuyoruz zaten. Hani bir rakıcıya götürmediğimiz orada. İşte onu da yapacağız. Sezon yeni açılıyor. Yavaş yavaş orası kalabalık. Kışın bu arada daha güzel aslında çok daha huzurlu. Ada halkı da çok fazla dışarıdan gelen esnafı bir kenara bırakıyorum. İkamet eden insanlar çok da fazla dışarıdan gelenleri. Hatta seninle şeyi de konuşmuştuk. Pandemideki dönemdeki etkiyi de konuşmuştuk. Pandemi sizi nasıl etkiledi? Yani şimdi siz şirketi kurdunuz neredeyse pandemi başladı gibi bir şey oldu değil mi? Çok yakın bir süre içerisinde. Kesinlikle. Herkesi etkiledi. Peki bu sizi nasıl etkiledi? Neler oldu? Şimdi biz 2019 Ekim'de kurduk şirketi ama onun öncesinde tabii ki bizim kendimizi geliştirmemiz için birçok eğitim aldık. O süreçler öyle geçti. Ekim 2019'da kurduk şirketi. Biz o kadar hızlı başladık ki yani 2020'nin Haziran'ına kadar takvimimiz doluydu. O eğitimden o eğitime gidiyoruz. Bir de farklı bir eğitim tarzımız var. Öyle hani slide gösterelim, anlatalım şeklinde değil. Çok interaktif ve gerçekten kişiye özel eğitim. Zaten bizim farkımız da o. Birazdan onu soracağım. Onu sonra detaylandırayım. Ama gelin görün ki bu yoğunlukta Mart ayına geldik. Covid dediler. Biz de yüz yüze eğitim veriyoruz. Yani bizim bütün aslında eğitimimiz ona özel kurulmuş. Yani biz marangozlara gidiyoruz. Bazı materyaller yaptırıyoruz takım çalışması için. İşte takozlar, onu ipi çek, kaldır, getir falan. Dolayısıyla o yüz yüze olacak bir şey. Yani onun dışında hayal edemiyorduk o dönem. Ama gelin görün ki pandemi hayal ettirdi onu. Dolayısıyla biz... Zor değil mi? Yani yüz yüzeden online'a geçince o etkileşimi yaratmak çok zor değil mi? Evet, evet. Önce kendimizde inanmak istedik. Yani biz bunu yüz yüze yakaladığımız bu güzel enerjiyi yapabileceklerimizi online'da da yapabilecek miyiz acaba diye. Bizim aslında 2020 dönemi tamamen o evrilmeyle geçti pandemiyle birlikte. Online'a nasıl dönebiliriz? Bu arada da işte Getting Things Done'ın eğitimleri, yurt dışı ile görüşmeleri ve temsilciliklerin yazışmalarıyla geçti. Farklı bir şekilde değerlendirdik. Yani hep konuşuyoruz ya seninle. Krizler de fırsat doğuruyor. Aynen. Yani hemen kendini revize etmek ve o değişime ayak uydurmak gerekiyor. Biz de onu yaptık. Öyle yırttık. Artık herhalde öyle başladı mı? Artık yavaş yavaş başladı. Yüz yüzeler başladı. Evet. Yani online tercih eden firmalar da var. Hala yani onlara da online olarak veriyoruz. Onun da bir sistemini kurduk. Yani online'da bambaşka bir sistem. Sen çok daha iyi biliyorsun. Ona göre işte ekipmanları almak gerekiyor. Ama yüz yüzeyi hala o geleneksel yani ben göreyim sizi dokunayım sorumu sorayım hani aralarda diyen bir kitle var. Bence de hani ya okullarda da tabii aynı şey yaşandı. Okullardaki bu 2 yıllık hani siz tabii ki kurumlara veriyorsunuz. Belli bir seviyenin üstündeki insanlara eğitim veriyorsunuz ama çocuklar okullara gidemediler. Buradaki eğitimler vesaireler çok garip yani oralar. Oralara girmek istemiyorum. Neyse oraları kapatıyoruz. Başka bir yerden devam edeceğim. Peki kitap da burada. Getting Things Done nedir aslında? Siz ne yapıyorsunuz? Hani kurumlara ne anlatıyorsunuz? Hani merhaba biz geldik stressiz hayat mı? Nasıl biliyorsunuz? Nedir yani olayın kitabı? Ne yaptınız? Şimdi Getting
Getting Things'den şöyle bir metodoloji, 30 yılı aşkın bir süredir aslında var olan David Allen'ın kurguladığı bir metodoloji. Stressiz üretkenliği anlatıyor. Yani hepimizin hayatında stres var. Hele Türkiye'de yaşıyorsanız full stres. Yani ne zaman yok ki stres diyebilirsiniz. Ya bak, buraya arada şöyle bir örnek vereceğim. Bizim sektörde şöyle bir şey var. Hani teknoloji sektöründe sürekli kurda bir dalgalanma var. Hani bu dalgalanma artık çok rutin oldu hayatımızda ama 2-3 yıl öncesinde, pandemi öncesinde bir dolarla euro arasındaki parite farkı değişmişti. Bizim bütün müşteriler ağlıyordu. Eyvah, battık biz, ne yapacağız? Yani bizde darbe oldu. Ertesi gün işler devam etti. Bir sürü şey oldu. Yani biz o kadar aslında buna bağışıklık kazandık ki, ama doğru yönde miyiz? İşte tartışılacak nokta o. Yani bunun hayatımıza katkısı ne olabilir? Yani şöyle, stres baktığınızda bulursanız ararsanız bulursunuz yani. Her şeyde bir stres var. Yani tabii ki hayat zor. Zaten yani çabalıyoruz, yaşamaya çalışıyoruz. Ülkenin koşulları da onu getiriyor. Ama odaklandığınız yerin neresi olduğu önemli. Yani olumlu tarafa bakarsanız olumlu şey de görürsünüz. Aslında biraz öyle bakmak lazım. Yani bu metotta da nasıl stressiz, üretken bir şekilde hem iş hayatınızda hem de özel hayatınızda, işte benim son şirketimde yapamadığım o dengeyi kurmak aslında önemli olan. Yani nasıl hayatınızdan o stresi çıkartırsınız ve hayatınızı düzene sokarsınız? Nasıl spontane yaşam nedir mesela? Bunu öğrenebileceğiniz bir metodoloji. Çok zor ya. Yani İstanbul için çok zor. Yani bilmiyorum, tabii başka şehirlerde de olur ama işte şöyle, bununla yaşamayı öğreniyoruz ve aslında bunu da hayatımıza entegre etmemiz gerekiyor. Doğru olan nokta bu. Yani bu var diye bundan kaçamıyoruz. Günün sonunda aslında siz de onu yapıyorsunuz. Bence de en çok takdir ettiğim noktalardan birisi o. Çünkü okumayı çok sevmiyoruz. İnsanlara bazı şeylerin, yani stresi yönetebildiğin noktada senin için faydalı bir şeydir ve bunu anlatılması gerekiyor ve bunun aslında kurumsal tabanda anlatılıp bir şirketin faydasına olacak noktada anlatılması çok önemli ki bildiğim kadarıyla sen zaten bir sürü eğitim aldın ve farklı ülkelerde aldın. Evet, birçok eğitim aldım. Getting Things'dan da bunlardan bir tanesi tabii ki, ama benim hayatımı değiştiren bir metodoloji olduğu için böyle şeyle anlatıyorum, şevkle. Herkes yararlansın istiyorum yani. Hani bir tarafından tutsun en azından. Böyle tamamını bir anda uygulamak çok zor. Alışkanlıklar insanı bırakmıyor. Ama bir kısmını alsa, uygulasa, onun yararını görse, gerçekten hayatında o değişimi görünce insanlar çok daha mutlu, mesut, spontane bir hayat yaşayacaklar kesin. Bu işte sizin, yani Efe ile yaptığınız işin benim hayatımla paralelleştiği nokta aslında. Ben de okuduğum kitapları burada anlatıp aslında kimilerine, işte dinleyenlere fayda sağlayabilecekleri bir şekilde bunun hayatlarına entegre olmasını, hani ben yaptığım işime yarıyor, hani sizin de işinize yarasını anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da eğitim tarafı benim için çok önemli. Hep birçok podcast'ında dedim, Türkiye'deki eğitim sistemini hep eleştiriyoruz. Çok kötü olduğunu, ezberciliğe dayalı olduğunu, ama metodoloji çok önemli ki doğru bir şeyler yapmaya başladıkça aslında daha rahat bir şekilde işine yansıtıyorsun, özel hayatına yansıtıyorsun ve kendine belki bir alan yaratıp büyümeye başlıyorsun. Bu en önemli şey. İşte senin de o dediğin şey. Ben işte sıkıştım. Ne oldu? Bir çıkış bulduk Efe'yle. Bunun üzerine gittik. Yani bir sürü de eğitim almışsın. Peki bunu nasıl buldunuz? Getting Things Done'ı nasıl buldunuz? Türkiye'de yoktu değil mi bu? Hayır, yoktu. Tabii yurt dışında bir sürü tanıdığımız arkadaşlarımız var. Biz Türkiye'de kendimizce eğitimlerimizi veriyoruz kendi tarzımızla. Ama dedik ki yani yurt dışındaki insanlara da, orada yaşayan insanlara da soralım. Var mı aldığınız bir eğitim ve çok memnun kaldığınız? Benim kuzenim Almanya'da yaşıyor. O da özel bir firmada üst düzey bir yönetici, hem de insan kaynakları tarafından. Onun söylediği eğitimlerden bir tanesiydi. Ben ondan duyup tabii hani kitabını okumaya başladım. Aynı zamanda da araştırmalara başlayınca dedim ki gerçekten aradığım şey bu. Benim ihtiyacım olan şey bana geldi. O yüzden ondan sonrası da dediğim gibi onu implemente etme, uygulama kısmı çok fazla sevmiyorum. İngilizce kelime kullanmıyorum ama çıkıyor. Kusura bakmayın. Olması gereken yerde sıkıntı yok, yani onu yapıştıracağım. Evet, aynen öyle. Güzel şey, mesela sana da söylemiştim, hani sizin bu hikayeyi dinlediğim zamanda da, hatta sen şaşırmıştın, nasıl böyle bir, hiç kurumsal eğitim almadın mı diye. Yok ablacığım, biz Türkiye'deyiz, yani biz Palas Bandas gidenlerdeniz, yani şöyle bir şey yok yani bizde. O yüzden şaşırmıştım mesela. Tabii işte farkındalık, senin hayatında senin aldığın bir sürü eğitimlerle alakalı, sonuçta bu da bir eğitim.
başka eğitimler olduktan sonra bu nasıl oluyor? Ben hep mesela kitap okuyarak bir şeyleri geliştirmeye çalıştım ama bu farklı bir metodoloji. Bu farklı. Benim aldığım eğitimlerde de şöyle bir şey var. Yani aldım o eğitimleri, mutlaka içinden bir şeyler kattım kendime ama hep böyle bakış açımız bizim şeydi, farklı bir şey olması lazım. Yani bir eğitimin herkes için, hepimiz aynı beden tişört giymiyoruz. Dolayısıyla aynı eğitimi de zaten alamayız. Yani basiti bu. Herkes aynı değil. Aynı eğitimi herkes aynı şekilde kavrayamaz, alamaz. Kendinde o değişikliği yapamaz. Dolayısıyla bizim aslında farkımız da şuydu, bakış açısı olarak. Yaklaşımımız eğitimi kişiselleştirme. Tam tailor-made. Tailor-made kesinlikle. Bir de yani biz eğitime mesela proje gibi bakıyoruz. Yani bir eğitime gideceksek katılımcılar 70 kişi mi, 100 kişi mi, 30 kişi mi? CV'lerinden başlayarak onları inceliyoruz. Nerede okumuşlar, nasıl bir tecrübeye sahipler, ilgi alanları neler? Çünkü insanı yakalamanız lazım. Yani böyle bodoslama anlatmakla işte slide buydu, satış da buydu, riski anlatalım, bu da bu, kişisel gelişim işte kendinizi geliştirin gibi ilerlemiyor. Dokunmak lazım insana. Gerçekten fark yaratabilmek için. Bizim de amacımız gerçek bir fark yaratmaktı. O yüzden bir proje gibi. Yani biz bir eğitim için anlaşıyoruz. İnsan kaynakları zaten toplantılar yapıyoruz uzun uzun. Gerçekten ihtiyaç ne? İhtiyaç analizi. Sonra diyoruz ki CV'leri alalım. İnceliyoruz insanları. Nasıl yakalayabiliriz? Eğitim esnasında. Yani bu da bir süreç. Neredeyse 3 ayı buluyor diyebilirim. Tabii. Bir eğitime hazırlık. Tabii. Ya bu dediğin şey çok, yani ben hep küçük ölçekli firmalarda çalıştığım için nispeten bunu konuşuyoruz seninle. Bizde böyle bir şey yok. Biz zaten 3 kişiyiz, 5 kişiyiz. Hadi en kalabalığımız 20 kişi olsun, tamam mı? Buradaki kurgular çok farklı olabilir ama senin dediğin gibi 70 kişi, 100 kişi eğitim vermek ve bunun o filtreden geçirip yapılması çok iş ya. Çok iş, gerçekten çok iş yani. Tebrik ederim. Böyle dışarıdan duyunca da evet ya iyi, çok iş var, gerçekten iyi bir şey başarıyoruz gibi geliyor. Bununla ilgili söylediğim şey işsizsiniz. Bu kadar işsiz olmaz. Bu kadar bu kadar da değil. Ama güzel, muhtemelen güzel hikayeler yakalıyorsunuzdur. Eğitimlerinizde mesela en aklında kalan ilginç şey neydi? Eğitimde verdiğiniz ve böyle başına gelen en ilginç olaylardan birisi. Yani birçok şey var. Yani hangi birini anlatayım diyorum ya, kitap olur. Ama yani bu CV'lerden, incelemelerden gelecek olursak mesela işte sohbet ederken aralarda mutlaka sohbet ediyoruz herkesle ve işte mesela üniversite sonrasında yaptığı bir projeyle ilgili diyoruz ki böyle böyle bir proje yapmışsınız işte Ahmet Bey. Çok beğendik gerçekten o projeyi. Ne? Proje mi yapmışım? Yani fake CV. Öyle bakmıyoruz tabii ki. Yani kendisinin unuttuğu şeyler. Sizin nereden haberiniz var benim projemden? Yani biz sizi tabii ki işimizi yani çalışarak geliyoruz diyoruz. Yani o tanışıklığı, insanları tanımak için insanlara soru sormuyoruz yani. Bana soru sorarak tanıma gibi bir mottomuz var yani. Biz gerçekten çalışıyoruz. O katılımcıları önceden ne yaptıklarını biliyoruz ve eğitimlerde de bu sıcaklığı çok çabuk yakalıyoruz. O şeye çok yansıyor. Yani anlattığınız şey de o insanlara geçiyor. O samimiyetle. Aynen öyle. Şimdi bir sürü muhabbet ediyoruz da az önce soru yarım kaldı. O yüzden tekrar soracağım. Sen şirketini anlattın, kuruluşunu anlattın ama onun öncesi var. Yani yurt dışında okuduğunu biliyorum, burada Bilkent'te okuduğunu biliyorum. Bir ara modadan kalktınız, Antalya'ya gittiniz, bir sürü hikaye var. Oraları anlatmadım. Oraları da bir daha bir dürtükleyeyim ben sana. Ne yaptın oralarda? En baştan her şey bir toz bulutuydu. Oradan başlayalım. Her şey 1987 yılının bir kış günü. 87 doğumluyum. İstanbul, Kadıköy doğumluyum. Tam bir İstanbul aşığıyım. Onu İstanbul burada senin içinde Kadıköy moda ada. Evet. Başka birçok yerini çok seviyorum ama en sevdiğim yerlerden buralarda. Çok mutluyum, onu söyleyebilirim. Yani bazen şey diye düşünüyorum. Arkadaşlarım soruyorlar işte İstanbul'da yaşamayanlar. Ne yapıyorsun ki İstanbul'da bu kadar hani İstanbul hayranısın. Gel işte, onlar da hep kendi yanlarına çekmeye çalışıyorlar işte, gel Antalya'ya da devam et. Burada uyanmaktan bile çok mutluyum. Öyle bir sevgim var. Neyse. Takdir ediyorum. Çok ağır takdir ediyorum oyunu yani. Herkes kaçmaya çalışırken inatla zoru tercih eden bir yapı. Geçen sene şirketi kurduğumda dedim ki ya ben İzmir'e taşınsam haftada 1-2 haftada bir gelsem 2-3 gün kalsam yürütebilir miyim diye. Şu an geldiğimiz noktada haftada 2 gün podcast'teyim. Yürümedi. Kaçamadım. Ne oldu? Aynı yerdeyiz. Değişen bir şey yok. Yani ilkokulu İstanbul'da okudum. Sonra
bir aile kararıyla Antalya'ya taşımak durumunda kaldık Hocam, yani zorla. Evet. Ya o hikayeyi hep anlatıyorum. Moda'da oturuyoruz. Eski Moda'yı belki bilirsin. Moda Deniz Kulübü'nün karşısından bir pazar günü pikniğe gitmek amacıyla ailece çıktık, arabaya bindik. Ben ilkokuldayım tabii, sonradan anne anlatılıyor, daha çok fazla hatırlayamıyorsun o zamanları. Hemen böyle Borcam restoran vardı eskiden. Yani bir 5 dakikalık mesafe, sonrasında işte Salı Pazarı diye geçerdi. 5 dakikalık bir mesafeyi 40 dakikada gidemeyince babamın kibarca bu şehirde yaşanmaz artık tepkileriyle, yani birçok şey var ama yani bu da çok önemli. Gerçekten o dönemde bile hani bu şehirde yaşanmaz dediği şehre sonra geri dönmek zorunda kaldı. Çünkü kızı İstanbul'dan vazgeçemiyor. Öyle Antalya'ya taşındık. Ortaokulu orada okudum, liseyi orada okudum. Sonrasında tabii üniversite 2005'te Bilkent Üniversitesi'ni kazandım. Çift diploma programıyla hem Amerika'da okudum hem Bilkent'te okudum. O hani bu kadar eğitimler bir yerlerden geliyor bunlar. Yine gömlekle aynı renk oldu mu? O yansın. Olacak o. Yani 1. ve 3. seneyi Bilkent'te, Ankara'da, 2. ve 4. seneyi de Amerika'da okudum. Böyle git gel şeklinde. Amerika macerası zaten apayrı. Yani New York'a 3 saat uzaklıkta bir üniversitede okudum, devlet üniversitesinde. Oranın anıları çok farklı ama benim bütün hayatım, zaten üniversite hayatım şeyle geçti. Küresel ve uluslararası ilişkiler mezunuyum. Sürekli makale okuyup essay yazmakla. Yani işte 20 tane makale oku, konuyu bul, onunla ilgili bir şeyler yaz. Yani politikayla tabii ki. Ve sürekli biz oku yaz, yani böyle bir üniversite dönemi. Sonrasında tabii ne olacaksın noktalara geldi. Yani kariyerine nasıl başlayacaksın? Yani hangimiz okuduğumuz işi yapıyoruz ki diye bir soru sorayım. Bunu konuşuyoruz. Ben kimyacıyım. Yani kimyada sadece Kütahya'da 5 yıl bulundum. Elime bir kağıt verdiler, o kadar. Yani kimya ile ilgili bilgim bu kadar. Başka hiç sıfır yani. Kimse sana o yüzden o konuyla ilgili herhangi bir soru sormuyor. Kimse hatırlatmıyor. Yani o dönemde de işte hepimiz düşünüyorduk hani dış işlerinde bir şeye girsek ne yaparız falan filan. Evet, konsolosluk falan, ama yani bir kişi alınıyor, binlerce kişi başvuruyor. Sözlü sınavı var, yazılı sınavı var. Tamam dedik, orası olmasın. Tabii ben üniversite döneminde stajlar yaparak kendimi de hazırlamaya çalışıyorum. Hani nasıl bir kariyere doğru evrilirim, gerçekten istediğim şey ne? 2007 yılıydı galiba. Tuncay Özkan'ın Kanal Türk'ünde bir medya stajı yaptım. O dönemde işte Nevşin Mengüler, Buket Aydınlar, onlarla beraber çalıştım. Yani stajyer gibi de değil de ben orada yani bir fiil çalışan gibi her işte, yani işte montajında haber. Evet. Yani medyaya böyle bir ilgim vardı. Bir bakayım dedim gerçekten, hani sektörü de görebilmek adına. O dönemde Türkiye'de genel seçimlerin olduğu dönem bu arada. Ben sabahtan akşama kadar miting dinliyorum kayıtlarını ve akşam haberine şeyi yetiştirmeye çalışıyorum. Yani böyle motto olabilecek söylenmiş sözleri dakikasını kaydederek haber müdürüne sunacağım. Bakın böyle konuşmalar oldu. Bunlar üzerine bir haber yazabilirsiniz. Böyle geçen bir staj. Sonra dedim ki çok da bana göre değilmiş medya sektörü. Dönemden kaynaklı diyebilirsiniz. Orası farklı bir yapısı var. Hatta bana yani şöyle bildirimler oldu, biraz amiyane tabirle biraz daha yırtık olman lazım Tuğçe bu sektörde var olabilmek için denince tamam dedim, o olmayacak. Evet, yani bir yaratılış var. Dolayısıyla bir sonraki stajımı da insan kaynakları alanında yaptım ki sonra zaten mezun olduktan sonra Doğuş Holding'de başladım insan kaynakları alanına. Orada işte işe alımlarla ilgili hikayeler oradan başlıyor. Evet, Mükemmeliyetçiyim, o kötü yanlar falan oradan geliyor. Evet. Hiçbir şey beğenmiyor mesela. Soru soruyor, yok. Yani bu da olmaz Elif. Adam almamız lazım bugün. Sonra evet, birini alacağız kesinlikle. Yani oradaki tabii ki en önemli nokta doğru pozisyona doğru insanı yerleştirmek. Dolayısıyla onu yapmaya çalıştım. Orada bayağı bir aslında... Bu konuyu ayrıca sonra da konuşabiliriz. Başka bir gün, başka bir zaman seni buraya alabilirim. Biliyorsun 2 hafta önce ben bir işe alım süreçleriyle ilgili neyi yapmamalısınızı işledim. Hem bana çok yorum geldi. Bir sonraki ay için katılmak isteyen farklı insan kaynaklarının arkadaşlarım da geldi. Çünkü şunu gördüm. İnsanlar aslında bu konuda çok bilgisizler. Yani aslında işe başvuranlar çok bilgisizler.
Dolayısıyla da neyi nasıl yapmaları gerektiğini, nasıl konuşmaları gerektiğini, karşısındakini nasıl yönetmeleri gerektiğini, işe girerken neyi beklentileri olduğu çok böyle muamma. Hatta yukarıda da konuştuk. Z kuşağının o agresif bazı sorgulama yanını çok beğeniyoruz ama iş süreçleri bak güldün. Beğeniyoruz. Yorum yapmadım. Çok beğeniyoruz. Seviyoruz onları. Güzel şeyler bu. Güzel. Çok seviyoruz. Sen anlatıyordun. Eğitimi anlattın ama stajyeri anlattın. Evet Ondan yani sonra işe alım işini kısmı anlattın. evet Ondan ayrıca sonra kesinlikle konuşabiliriz yani o kısmı. Yani klişe çok şey var. İnsan kaynakları tarafında da var. İşte 5 sene sonra kendini nerede görmek istiyorsun soruları da artık saçma. Günümüzde çok yeri olmayan sorular. İnsan kaynaklarını da gördüm. Orada da işte çalıştıktan sonraki aşama DHL Express'ti. Orada da müşteri tarafına geçtim. Ben bir arıyorum, bakıyorum da her şeyi bir deniyorum yani. Herkes kariyerinde vardır mutlaka ama. Aslında yok, olmayanlar için de aslında yönlendirme için yani gençken mümkün mertebe her yeri dene ki bir yere konabil yani Evet. aslında. Ne istediğini anlamak. Evet, çok öyle. önemli. Yani mezun olduğunda da bilemiyorsun aslında. Bir gerçekten şirkete gidip görmek lazım. Onu yaşamak lazım. Bir fotokopi çekmek lazım diyor. Yani o yüzden o denemeyi çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Çünkü istediğim yeri en sonunda buldum. O konuda hiç şüphem yok. Eğitimcisin yani. Evet. Çok net ya, anladık. İki sene sonra tekrar bir konuşalım diye. Muhtemelen ekonomimiz iyi gideceği için bence insanların bu taraflara yatırımları daha da iyileşecektir diye bekliyorum ben. Yani benim umudum bu. Çünkü gene şeye döndüm ya, böyle Şevket Hoca var ya, kırmızı eşofman, biz bunları anlatmıştık diye. Podcast'te o özellikle sosyal medya raporunda bunu çok dillendirdim. Hala Google'da en çok aranan kelimelerden birisi bilgi odaklı kelimeler, tutorial'lar, how to içerikleri. Dolayısıyla da insanların eğitilmeye, hakikaten eğitime çok ihtiyaçları var. Hele ki bu coğrafyada gene eğitime atıfla gönderme yapayım. Bu kadar kötü bir eğitim sisteminin olduğu bir yerde her şeyin insana bireysel olarak kaldığı bir noktada kişisel gelişim de, kurumların gelişimi de bireye bağlı olduğu için aslında eğitim cidden böyle aslında bir cennette yaşıyoruz. İş olarak baktığında sadece birazcık kazmak gerekiyor. Tabii. Zor tarafı o. Fazla çaba sarf etmek gerekiyor ama dediğin gibi yani çok yol alacağımız çok nokta var. O yüzden burası doğru bir yer yani onu yakalayabilmek için. DHL Express'e dönecek olursak orada müşteri tarafına, bu sefer de müşteri ilişkileri tarafında çalıştım. 2 sene tahmin ediyorum, evet. Yani 2 sene sonunda dedim ki ben satış tarafında denemek istiyorum. Hala böyle bir deneme şeyindeyim yani arayış içerisindeyim. Bir pozisyon açıldı satışta. Yanlış hatırlamıyorsam tele satıştı. Oradaki tabii ki yani başvurular, herkes başvuru yapıyor işte DHL çok büyük bir firma zaten. Tabii. Binlerce kişi başvuruyor diyeceğim, neredeyse o kadar. O süreçlerde şöyle geçiyor işte İnsan kaynaklarıyla bir mülakat yapıyorsunuz. Onun sonrasında böyle case study'ler diyeyim. Yani işte bir müşteri var çok sinirli. İşte Almanya'ya gitmesi gereken bir kargosu var ama sen onu yetiştiremiyorsun. Nasıl o konuyu, müşteriyi yönetebilirsin? Aynı zamanda operasyonu nasıl sağlarsın da onu oldurursun o işi tarzında böyle tam jüri karşısında. Tam Türk işi. Evet. Taklalar atmak. Ben müşteriyim şimdi, sen işte DHL çalışanısın, hadi bakalım falan diye böyle jürinin karşısında bir sürü böyle üst düzey işte satış direktörü, işte genel müdürü DHL'in falan, onların karşısında böyle bir şey yapmaya çalışıyorsun sen. Yani o sınavlardan geçtikten sonra tabii artık geri bildirimler oluyor. Oldu mu olmadı mı işe. Benimki olumsuz bir geri bildirim. Onu da şöyle yani tam işte artık neden olmadığını da çok güzel tabii ki herkese açıklıyorlar. Benim geri bildirimim şöyleydi. Tuğçe, sen çok kaliteli ve elit duruyorsun. Bizim aradığımız model Eminönü satışçısı. Yani tam tabiri ve cümlesiyle söylüyorum. Biz biraz daha Eminönü satışçısı tipi arıyoruz. Katılmıyorum ben buna tabii ki. Yani şöyle, insanın yani satış yapabilmesi için, o başarıya ulaşabilmesi için yani tek bir tip, o yani Eminönü satışçısı olmasına gerek yok yani. Değil. Evet yani kendi tarzınla da başka türlü satışlarda yapabilirsin ki zaten bende Eminönü satışçısı durmaz, çok hoş olmaz diye tahmin ediyorum. Ada kızından Eminönü ne alakası? Kadıköy çocuğu. Yani en fazla modada bir şaka bir yana. Ama yani anlatmak istediklerini anladım tabii ki. Yani o dönemde anladığım gibi de zaten o günde enteresan bir şekilde iş arayışında olmamama rağmen bir telefon geldi.
O da son çalıştığım yerde işte bu palet kiralama firmasından. Dolayısıyla oradan ilerledim. Orası da müşteri tarafı. 6 senelik bir müşteri tarafının deneyimi var orada. Ekip yönetimi var, bütün operasyonun yönetimi var. Biraz bahsettiğim kısım. Orada da tecrübeler edindikten sonra artık kendi işine kırmaya 10 sene yeterli kurumsal hayat için dedikten sonra. Onda zaten bir atıyorsun. Yani işte o kırılma noktalarından birisi 35, 40, 45'lerde böyle bir hep o kararı verdiğin noktalar. Ama 10 sene yeterli bir hani kurumsal hayatta en azından yeterli olabilecek şey. Ben de 12'de kırıldım. Bu tarafa geçtim. Yeter. Tabii. Yani bir de şöyle düşünüyorum. Ben mesela girişimciler için de bir kurumsal hayatı görmek lazım. Çünkü yani onun da kattığı çok şey var. Şimdi ben tabii şirketin sahibi olarak yazışmalar yapıyorum. Yurt dışıyla, Amerika'yla, işte Avrupa'yla. O kurumsal diliniz o maillerde de görünüyor. Konuşmalarda, toplantılarda da bir edep, adap mı diyelim ona ne dersek. Dolayısıyla o tecrübe de gerekli diye düşünüyorum. Ama şimdi gençler birazcık daha yani bir an önce mezun olur olmaz kendi işimi yapayım. Şöyle bir fikrim var diyorlar. Yani onlara da tabii saygı duyuyorum ama yani benim açımdan o şeyi görmek gerekiyordu. O biraz jenerasyon farkı. Hani biz birazcık daha kazıyarak, zor yollardan öğrenerek bazı şeyler elde ettik. O zamanlarda tabii bu eğitimler olsun ya da YouTube içerikleri ya da dijital içerikler adına ne dersen de bu kadar çok yaygın değildi. Dolayısıyla da bazı şeyleri öğrenmek için kafanın sürtmesi gerekiyordu. Yani böyle bayağı uğraşıyorduk. Ama şimdiki dönemde tonlarca case study, yaşanmışlıklar ve işte dijital medyanın, TikTok'un, Instagram'ın var ettiği çok daha basit bir şekilde şöhret olan saman alevi gibi çıkan şeyler maalesef ki çok kötü örnekler aslında. Hani biraz altı boş ama herkesin bir anda oraya gidebileceğini adresliyorlar ama öyle kolay olmuyor. İşte biz onları zor yollarla, küçük küçük adımlarla çıkan insanlarız. O yüzden bize bu birazcık farklı geliyor ama senin dediğine katılıyorum. Fikrin olabilir ama o fikri ayaklarını yere bastırmak için zaten çok fazla dinamiğe ihtiyacım var. İşte satışçıysan pazarlamaya ihtiyacım var. Belki lojistiğe ihtiyacım var. Ne bileyim belki üretime ihtiyacım var. Sen sadece bir şey biliyorsun ama bir organizasyon çok farklı ayaklardan oluşuyor. Yani bir fikir çok güzel bir şey. Ya ben de sana oturayım şimdi sabaha kadar fikir yazarım. Yani benim de en çok karşıma çıkan kötü yönlerden birisi bu. Yani benim bir fikrim var. Çok güzel benim de var. O yüzden aslında böyle kitaplar ya da işte okuyarak o execution tarafı. Yani strateji var ama adım atmadığın sürece bunlar olmuyor. Onu yapmak için de o gerekiyor. Bu aslında birazcık terazi gibi. Dengelemek gerekiyor. İki tarafı da öğrenmek gerekiyor. Katılıyorum. Kesinlikle. Peki sana başka bir soru soracağım şimdi. Yani kendini anlattığını dinledim. İşle alakalı bir tane sana sorum vardı. İşte yaşadığınız, özellikle eğitimde yaşadığınız en zor şey neydi? En çok neler seni zorluyor eğitim taraflarında? Yani zorlayan şeyler şimdi eğitim deyince yani kurumsal eğitim deyince de çalışanların yani bakış açısı işte online'sa kameraları kapatıp anlatsın işte o. Yani ben bir yandan işlerimi yapayım tarzı. Ya da hani yüz yüzeyken de işte işten birazcık hani kaytarayım da işte havamız değişsin bakış açısı olabiliyor. Biraz zorlayan kısım o. Çünkü biz o şeyi kırmak istedik aslında. Yani var olan o çok olumlu etki yaratmayan o standart kurumsal eğitimlerin yapısını kırıp farklı bir yaklaşım getirmeye çalıştık. Dolayısıyla o bakış açısını kırmak, o ön yargıyı da diyelim. Hani eğitim anlatıyor işte yani ne değişecek bakış açısı var. O bakış açısını kırmak birazcık zor. Bizim toplumumuzda öyle bir ön yargı var yani eğitime ve kurumsal eğitimlere karşı. Zorlandığımız kısım o ama zoru çok seviyoruz. Onu kırdıkça da onu gördükçe kırdığınızı çok mutlu oluyorsunuz. Vardır. Neler geliyordur? Var yani birçok aslında örnekleri var ama yani temelinde şöyle eğitimin arasında sonrasında sizinle kurdukları ilişkiler aralarında sordukları sorular işte peki yani şöyle bir şey düşünüyorum hayatımda siz ne önerirsiniz diyenler kitaplar için biz yani her eğitimimizde kitap öneririz hediye de ederiz. Yani bunlara ilgi uyandırmak, hani ben şu kitabı istiyorum mutlaka yani bana verir misiniz, alabilir miyim diyenler, hayatlarıyla ilgili bir şeyler soranlar, biraz koçluk tarafımız da var bizim. Onu soracaktım zaten. Evet, yani ikimiz. O tarafta yapıyorsun, o taraf nasıl gidiyor diyecektim. Yani o taraf en keyifli taraf çünkü zaten kişiselleştirilmiş eğitim yaklaşımını benimseyen insanlar olarak koçlukta da birebir
aslında insanlara dokunmaya çalışıyoruz ve olumlu yönde o hayatları değiştirmeye çalışıyoruz. Koçluk tarafı çok daha keyifli. Yani işte çocuğu için gelişim kitapları soranlardan tutun. İşte hani şöyle özel hayatımdaki ilişkilerde nasıl bir tavır almalıyıma kadar aslında en çok hangi o konu samimiyetleri. Hani o noktalarda işte kişisel gelişimde bir sürü şey var. İşte zaman yönetimi var, mükemmeliyetçilik var, pedagoji de birazcık o tarafta bir şeyler gibi. Senin en çok hangisi alın hoşuna gidiyor? Yani ben çok iyi bir Getting Things Done eğitmeni olduğumu düşündüğüm için, öyle olduğum için yani en fazla şey kısmıyla yani ben bunu aldım artık işimi yönetemiyorum. İşte iş hayatım, özel hayatım birbirine gidiyor. Çocuğuma gerçekten o ilgiyi gösteremiyorum diyen insanlara destek oluyorum. Olduğumda yani olumlu etkisini görünce de inanılmaz mutlu oluyorum. Yani o tarafın koçluğu yani destek olma tarafı benim için en keyif verici alan. Burada şöyle bir şey olabilir mi? Şimdi senin kurumsal geçmişindeki o kırılma noktaların, kırılan ya da zorlu anlar sana şu an o kişinin yerine kendini koyup aslında yorum yapabilme imkanı tanıyor. Dolayısıyla da işte az önceki yere ithaf buydu. Hani deneyim günün sonunda bir yerde bir akıl hocalığına işte koçluğa gidince bir yaşanmışlık nedeniyle sana bir şeyler aslında adresleniyor ya da gösteriliyor. Bu çok kıymetli bir şey. Çok doğru. Yani çünkü anlatılan şeyi ben de yaşadım. Diyorum ben de yaşadım. İşte bak ben yaptım. Aynen öyle. Bak ben yaptım sen de yapabilirsin. Yani bunun çözümü var. Tükenmişlik sendromu diyoruz ya mesela ona girme. O depresyona girmene gerek yok. Yolu var. Bir ışık var. Dolayısıyla onu anlatınca... Gülse Birsel'in bir tane hikayesi vardı. Çok yıllar önce okumuştum. Bir yerlerde dinlemiştim. İşte bu gençken evde sıkılıyor falan filan. Onu yapmayacağım, ben bunu yapmayacağım. Annem kalkıp biçim dedi. Kalk kız şunu yap falan dedi diye. Günün sonunda bazen böyle bir tetikleyici unsur değişiyor. Hani bir anda kalkıp her şey o hep bunalım hali falan filan. O dedim tükenmişlik sendromu zaten pandemide insanları bitiren şey. Herkes zaten öyle, zaten böyle diye ama günün sonunda da sen bunu istemezsen, sen kendine bir çıkış yeri olarak bir şey görmezsen ya hayatın bitecek. Zaten insan ömrü çok limitli bir şey. Hani evrenin oluşumundan itibaren insanın hayatını koyduğunda o kadar kısa bir hayatımız var ki ve bir şeyleri ekip onun sonucunu görmek çok zaman alıyor ve böyle olduğu bir noktada da hayatını sırf trafik yüzünden bilmem ne yüzünden böyle düşündüğün anda bitiyorsun. Hiçbir şey kalmıyor. O yüzden kalk çabala bir şey yap yani. O yüzden bu kişisel gelişim konuları, koçluk tarafları çok önemli. Türkiye'de çok iş görüyor yani. Yani dediğin gibi bu pandemi döneminde insanlar o tükenmişliğe çok fazla girdi ve hayat bence anlamını yitirdi insanlar. Yani hayatlarının anlamı ne? Ne için yaşıyorlar? Evet. Hani oraya kadar, o derinliğe kadar indi. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum ben mutlaka insanlara. Hayatınızda yani yaşam anlamınızı önce bir netleştirmeniz gerekiyor. Yani mutlaka günlük işleriniz var. İşte maile bakıyorsunuz, koşuşturma içerisindesiniz, işte trafikte sıkıntılar yaşıyorsunuz, zaten ekonomik başka sıkıntılar var ama yaşam amacınız ne? Ona ulaşmak için aslında o da sizin bir önceliğiniz. Yani insan ailesi ise en üst seviyedeki yaşam anlamı, oraya vakit ayırmanız lazım. Şimdi siz sabah işte 8 akşam 8'lere kadar çok yorgun argın gidiyorsanız ve eve gittiğinizde ne çocuğunuzla ne eşinizle ilgilenebiliyorsanız o yaşam demek mümkün değil. Yani gerçekten hayatın anlamını kaçırmış oluyorsunuz. Bu yüzden de işte bu metodu ben insanlara tane tane şunu anlatıyorum. Eğer burada çok güzel bir sistem kurabilirseniz kendi hayatınıza, o dengeyi de sağlayabilirsiniz. Hem iş hem özel hayat dengesini. Aynı zamanda da anı yaşama gibi bir hediyesi var bunun. Spontane yaşama, anı yaşama. Siz karar verin ne zaman ne yapacağınıza. O özgürlük hissi insanları ferahlatıyor. O şeyden çıkartıyor işte. Kuyunun dibinden bir nefes almaya doğru çıkartıyor. Sana o yüzden böyle kıymetli. Bir şey soracağım şimdi. Acaba bu kişisel gelişim ya da işte adına ne dersen de bu kişisel aydınlanma, özgürlük bilmem ne bunlar birazcık insanları kurumsal hayattan böyle bireyselliğe doğru mu itiyor? Ne düşünüyorsun? Ya çünkü verdiğimiz örneklerde günün sonunda sende de aynı şey, bende de aynı şey, konuştuğumuz birçok kişide de aynı şey. Bu koçluk yapanların birçoğu da kurumda çalışanı görmüyorsun. Hepsi aslında bireysel olarak devam ediyorlar yoluna. Garip bir dünya. Kurumsal hayattan sonraki... Yok şöyle yani kişiselleştiğin noktada böyle sıkıştığın yer genelde iş oluyor. Ve aslında kapalı olarak bile adreslenen nokta aslında işin seni hani tamam besliyor da başka bir çözüm bul diyoruz. Hani insanlar çünkü orada çok
çok nadir insan gerçekten hem o döngüyü yaratıp hem de bir şeyler yapıyor. Ama son dönemlerde işte gençlerin de belki Z kuşağında gördüğü şey bu. Ben o dünyaya girip sıkışmaktansa kendi hayatımı kurayım, girişimci olayım, başka bir şeyler yapayım ve işte dünyayı gezeyim de online yazı yazayım, blogum olsun da bilmem neredeyken de yazayım falan filan. Sanki dünya böyle birazcık buralara gidiyor gibi hissediyorum ben. Yani şöyle hak verdiğim kısımları da var ama şunu da çok iyi biliyorum ki yani kurumsal hayatın sistemini doğru kurabilirseniz eğer o dengeyi kurduğunuz noktada aslında orada da çok mutlu olabilirsiniz ki herkes kendi işini yapacak ya da kendisi bireysel çalışacak diye bir durum yok. Bazı insanlar kurumsal hayata çok uygun bu arada. Yani mutlaka o şirkette 15 sene çalışmak için yaratılmış insanlar da var. Bunu şey için söylemiyorum. Yani doğrusu yapısı budur. Insan. Evet. Aynen öyle. Sadece orada çalışmayı tercih ettiysen orada sistemini doğru kur ve mutlu ve motive bir şekilde çalış. Ve gerçekten değer verdiğin şey neyse hayatta ona mutlaka zaman ayır. Çünkü yani maile cevap vermek yarın bir gün hatırladığım bir şey olmayacak. Müşteriye de 2 dakikada cevap vermiştim. Ne kadar da güzel bir başarı demeyeceksin. Belki başarı başka bir şey. Çünkü yanıt vermiyor. Tabii bir de öyle bir dünya var. Yani inanılmaz hızlı ilerliyor her şey. Dolayısıyla onu yakalamak, o stresten işte kurtulmak, o şeyi bulmak çok önemli. Şimdi başka bir sorum var sana. Adada yaşıyorsun. Bir sürü farklı şeyler de yapıyorsun. İş var, eğitim var, bilmem ne. Sporla da uğraşıyorsun değil mi? Kafayı boşaltmak için neler yapıyorsun? Aslında sana bunu soracağım. Yani hep konuştuğumuz dünyada hep bir keşmekeş var, koşturmaca var, stres yönetimi var. Stressiz hayat için sen kafayı nasıl boşaltıyorsun? Neler yapıyorsun? Valla benim kafam her zaman boş. Yani şu kafayı boşaltmak için bir şey yapıyorum diyemem. Çünkü o sistemi dediğim gibi... Ben sistemi... çok rahattım. Yani şöyle beklenmedik hayatta beklenmedik şeyler mutlaka karşımıza çıkıyor. Yani planladığımız gibi gitmiyor hayat. Ama yani öyle bir sisteme oturtursanız bunu o spontane yaşam dediğim şey var ya en sevdiğim şeydir. Özgürlük benim böyle vazgeçilmez noktalarımdan bir tanesi. İstediğim zaman istediğim şeyi yapabilmektir benim için özgürlük. Onu yapabiliyorum. Yani hobilerin olarak nedir diye soruyorsan öyle cevap verebilirim. Yani herkes aslında bunu farklı algılıyor. Bak mesela ben herkese soruyorum aslında bu soruyu. Senin bakış açısın hobilerle bunu ayırmak. Birçok kişi aslında kafayı boşaltmak için hobilere yöneliyor. Ya bu çok güzel bir şey. Senin en azından başardığın şey diyeyim, öyle diyeyim. Yani evet yani kafayı boşaltmak zaten yani benim hep yaptığım bir şey. Yani kafam dolu olduğunda hiçbir şeye zaten odaklanamıyorum. Kafamı zaten o sistemle boşaltıyorum. Her işimi yapmam gereken zamanda yapıyorum. Yapamadığım zaman da en azından biliyorum neyi yapmadığımı. Onun rahatlığı her zaman var. Hobi olarak yani yapmaktan çok keyif aldığım şeyler tabii ki var. İşte resim yapıyorum mesela amatör. Bizim evde böyle tablolarım asılıdır çok amatör tablolar. İşte anne baba şey yapıyor. Yani ay çok güzel olmuş kızım falan deyip asıyorlar duvara da yani size göstersem çok tahminimce yani iyi olmuş ya Tuğçe falan dersiniz. Piyano çalıyorum 10 yaşından beri çalıyorum ama işte son zamanlarda konuşuyoruz seninle yani ara vermek ya piyano Antalya'da kaldı bir de onu buraya getiremedim bir türlü. Bazen şey yapıyorum işte böyle müzik dersi veren yerlere gidip oda kiralıyorum. Piyanoyu çalıyorum, notalarımı alıyorum. Çalıyorum, çıkıyorum yani 1 saatlik. Onun dışında yani mesela ata biniyorum. Vakit ayırmaya çalışıyorum. Onun havanın durumu çok önemli o noktada. Pilates yapıyorum. Zaten bu hayat stiliyle pilates yapmazsan olmuyor. Mindfulness, yoga ya da bir şeyle. Bu belki de bana böyle çok pis okları gönderecek bir şey ama üniversitedeyken Egepen Dikoning'in bir tane reklamı vardı. Onlar yoga yapıyordu. Biz de hep böyle Egepen Dikoning yapıyorduk. Yoga böyle iğrenç bir İnanmıyorum. Çok zamanında böyle yani bazı şeyler işte üniversite döneminden çok az şey hatırlıyorum. Bu onlardan en kötü olanlarından birisi ama böyle bir şey yani yoga gelince. Sen de kötü bir algı yaratmış. Çok kötü yani. Evet, evet. Senin yaptığın spor böyle crossfit tarzı mıydı? Crossfit'e daha geçmedim. Yani fitness yapıyorum. Biraz koşuyorum. Birazcık ağırlıklarla tepiniyorum falan filan. Öyle yetiyor bana. Kafa dağıtmak için ben. Yani pilatesin de işte kasları uzatma, birazcık daha işte duruşu, omurilik sorunları olan insanlar için çok faydalı. O yüzden onu yapmaya çalışıyorum. Birazcık skolyoz var çünkü. Ona iyi geliyor. Ağrılara da iyi geliyor. Çok kitap okuyorum. Yani benim zaten işim de bu. Bir yandan da keyif alıyorum. Böyle geçiyor.
Güzel. Sana o zaman yavaştan kapatırken başka bir sorum olacak. Bunu da zaten birçok kişiye soruyorum. Senin tarafında da çok gördüğüm ve yapmadığını bildiğim bir şey aslında. Neden sosyal medyada yoksun? Bak bakışa bak, nasıl tedirgin oldu, ne soracak acaba? Bir anda şey oldu mu? Neyse, soru yani o kadar da korkutucu değilmiş. Ya şöyle, ben Amerika'da okurken Facebook o zamanlar daha ilk açıldı. Zamanlar. Yani şöyle, Facebook hesabım var bu arada. Çünkü o dönemlerde benim Amerika'daki arkadaşlarımla iletişim kurabileceğim tek yer orasıydı. O yüzden açtığım bir sosyal medya. Hala var ama yani orada olaylar dönüyor. Ben hiç takip etmiyorum. Yani benim en son üniversite zamanından kalmış fotoğraflarım falan olabilir. LinkedIn tabii ki iş içinde sıklıkla kullandığım bir sosyal medya mecrası. Ama yani Instagram'ım yok. Yok, şeyi merak ettim. Neden yok? Nedenini merak ediyorum. Hani bu dünya mı seni, dijitallik mi sarmıyor acaba? O yüzden mi? Hani kitaplarınla, spor hayatınla adadasın ya, belki o yüzden mi? Kiralar iyi mi? Tıkılar rahatsın. Yer var mı orada? Evet, fark ettim, konuyu oraya getirdin. Onu ayrıca konuşuruz seninle. Ayarlarız. Yani şimdi şöyle, birazcık sosyal medyanın samimiyetten uzak olduğunu düşünüyorum. Banal demeyelim. Yani samimiyetten uzak. Ben çok fazla zaten beni tanıyanlar bilir. Kendini çok anlatan bir insan değilim. Yani şunu yaptım, bunu yaptım. Amerika'da okudum, Avrupa'yı şöyle gezdim, kayağa gittim falan diyerek anlatıyorum şu anda. Onu da fark ettim. Yani onu da böyle sergileyim. İşte şuradan bir fotoğraf, adada işte gün batımında bir fotoğraf paylaşayım tarzında bir insan değilim. Bundan çok hoşlanmıyorum ama eğer birinde bir farkındalık yaratacaksa, olumlu bir değişim yaratacaksa da her şeyi yaparım yani. Öyle yani bir misyonu olması lazım. Yani bir sosyal medya hesabımda olacaksa mutlaka bir amaç taşıyor olması gerekiyor. Öyle yani çok boş fotoğraf paylaşayım, işte şuradayım, buradayım, selfieci bir insan değilim. Ben de sana demişim ya, atsana kızım gelirken 2 tane şeyden, vapurdan fotoğraf. Evet. Yoksa aynen işte. Yani ona ayrıca WhatsApp'tan özel atabilirim. Öyle yapıyorum genelde. Zaten Burgazada'da da hani bir tane yer vardı, geçenlerde bir arkadaşım gitmişti, oraya gideceğiz biz diye. Hatta adı sen dedin ya, o zaten bir Burgazada'nın evet. Gelmedi şimdi aklıma. Frigos. Ha evet. Frigos. Aynı adda bir otel de var. Reklamını yaptım. Yani Burgazada'nın eski isimlerinden bir tanesi. Antigoni'de diğer bir ismi. O yüzden reklam olarak kabul etmeyelim ama tarihe dem vuralım diyelim. Değil mi? Güzel. Vallahi güzel bir sohbet oldu. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim davetin için. Geldiğinde farklı konular da işleriz. Yani en azından yapılacak farklı şeyler de var. İK'yı işleriz. Bir de senden aslında eğitimle ilgili şeyler de alabiliriz. Eğitimdeki komik anları anlatabileceğimiz, böyle geyik yapabileceğimiz bir şeyler de yapalım. Çok eğleniriz. Efe'yi de alalım ona. Bir de tabii onsuz olmaz ya. Bir de senin podcastlerini izliyorum. Zaman yönetimiyle ilgili bir podcast'im var mesela. Onunla ilgili söyleyeceğim çok şey var. Sen demişsin zaten, birini çağırayım, mutlaka bu konuyu da konuşalım gibi. Dedim ondan davet etti herhalde beni. Ben aslında eğitim tarafı, hani hayatımızla beraber kitap okuma ve eğitim tarafı benim dedim ya hobim gibi bir şey oldu ama sizin ana akışınız bu. Dolayısıyla da o yüzden aslında çok bir paralellik görüyorum ama zaman yönetimi aslında giriş seviyesi, yani ilk yapacağımız şey. Hatta yukarıda sana dedim ya, hani self-help for dummies, yani hani tam o, yani hani ilk artık oradan başlıyor. Zamanı yönetirsen hayatını yönetmeye başlıyorsun. Her şey aslında o 24 saatle başlıyor. 24 saat üzerinden her şey çıkıyorsun. Tabii, ben onu bir de şöyle söylüyorum, yani zaman yönetimi diye bir şey yok, yanlış bir kavram. Onu şöyle açıklıyorum, öz yönetim diye bir şey var. Yani kendini ne yapacaklarını yönetiyor olman zaten aslında o bahsettiğimiz şey. Kendini nasıl disipline edersen, öz yönetimi nasıl sağlarsan o kadar verimli ve üretken bir şekilde devam edebiliyorsun. Ya o işte normalde tabii biz bunu kaydediyoruz ama ben bir önceki kaydımda aslında kişisel gelişimi anlattım. Kişisel gelişimin özellikle girişini anlattım ve sadece çok ufak başlıklara değindim. Başlıklar aslında yatma saatin, kalkma saatin, yemek yemen, vücuduna aldığın yemekler, sağlıklı beslenmek, biraz spor yapmak. Hani bu 5'i belki de çok temelde olan bir şey. Özünde ne var? Kişisel disiplin. Yani sen kendini nasıl disipline edersen onunla, mesela örneğini verdim hatta. Bazen işte Nutella'yı mesela
artık şimdi içinde başka bir yağ çıktığını toplatılıyorlar zaten gündemden bir konu ama mesela eve almam. Neden? Çünkü biliyor musun? Ona karşı bir sert yani disiplinim yok. Onu alırsam yiyorsun, tamam mı? Onu kıramıyorum. Evet. Ama mesela haftada 4-5 gün sabah sporuma gidiyorum. Hani o yapabildiğim şey ama bazı şeylerde yapamıyorum mesela. Dolayısıyla da ama ona da bir çözümüm var. Yani almamak gibi. Evet yani. Aynen öyle. Yani bazı şeyleri almazsan yemezsin. Sorun olsa bu kadar. çözülüyor. Evet. Ama mesela spora gitmen gerekiyor. O bir self disiplin. Yani o disiplini koyman gerekiyor kendine. Öteki türlü işte ya o en temeli. Onu yapabildiğin anda zaten kendine hükmetmeye başlıyorsun. Yani hep şey diyorum ya, geçenlerde Geveze kitabını okudum. Beynim yani iç sesimiz. Bunları ne kadar çok yani ben kendimle çok çatışıyorum o noktada. O iç sesimle onunla bununla çatıştığım için dolayısıyla da kendini susturabildiğin anda o disiplinle her şeyi yapıyorsun. Yani önünde hiçbir engel kalmıyor. O yüzden de bazen aslında yöntemler, kitaplar bilmem neler bence boş kalıyor. Tek bir şey var. Sen bunu istiyor musun? O zaman devam et. Yani her o zaman şeyin zaten başında o var. yolunu buluyorsun yani. Su akar yolunu bulur evet. yani. Farkındaysan bir şeyleri değiştirmen gerektiğini zaten aynen. Bir çözüm buluyorsun. Aynen yani hikaye ona dönüyor. İşte onu da ayrıca konuşuyoruz. Hani diyorum ya sen hani okuduğumuz kitaplar, geçmişimiz o kadar çok paralel ki eğitim vesaire hani ben şimdi sizin web sitenize de bakıyorum, ediyorum. Ulan diyorum ki o çok paralel. Hani burada yazılanları zaten ben hatta geçen hafta Şevket Hoca gibi anlatmıştım. Siz bunu podcast'ımda çekmiştim. Siz bunu gidip başka yerde anlatıyorsunuz. Aslında hep benzer şeyler konuşuyoruz. Birbirimizi besliyoruz işte bu ya, şekilde aynen, de. Aynen. Ya işte bir de güzel tarafı şu. Bu birazcık belki de kötü, üzüldüğüm şeylerden birisi çok ciddi bir beyin göçümüz var. Dolayısıyla da biz aslında çok az kaldık. Yani çok az insan kaldık böyle. Çok azınlık olduk. Aynı şeyleri yaptığımız, aynı şeylerden keyif aldığımız, aynı dili konuşabildiğimiz işte kitaplar benim de çok hayatımda olan bir şey. Sizin de öyle Efe'yle. Dolayısıyla da bunsuz bir şey yapamıyoruz ama bizim birbirimizi bulup bu şeyleri konuşabilme ihtimalimiz çok azalıyor. Türkiye'deki aynı şeylerle. Yani bunlarla ilgili birçok hikaye var. Bitiremeyiz de. Bunlar çok kıymetli. O yüzden hani bu podcast'in de amacı hep diyorum bilinirlik ya da değil, popülerite değil. Sadece belki 10 yıl sonra kendimizi gördüğümüzde iyi ki bunu kaydetmişiz de deyip başka bir şey yapacağız. Yani buradaki amaç hiçbir zaman popülerite değil. Sadece aynı frekansta olduğumuz insanlarla anı paylaşmak aslında. Dolayısıyla da keyifli olan nokta oluyor. Çok da keyifli oldu. Çok teşekkür ediyorum. O sen misin gibi oldu. Çok teşekkürler geldiğin için. Yine çağıracağım birkaç farklı başlıkla. Tamam. O zaman geldiğin için tekrar teşekkür ederim. Çok ben iyi çok oldu. teşekkür ederim. Artık gün batımında adada yaparız bunları. Anlaştık. Tamam, Neden görüşmek olur? üzere. Görüşmek üzere.